Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Dead by Daylight videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight'te büyük bir güncelleme geldi arkadaşlar. Mid Chapter adı altında bir güncelleme getirildi ve oyunda bayağı bir şey de değiştirdiler. Bugün hepinizle birlikte bunların neler olduğunu, nelerin değiştiğini göstereceğiz. Fakat yanda bağıran bir lavuk var. Bu lavuk kim arkadaşlar? Blight'e kozmetik getirmişler. Böylesine değişik bir kozmetik getirdikleri için şu göze falan baksana, inanılmaz farklı ve normal Blight'tan inanılmaz fazla da uzun, yani böyle değişik bir karakter, değişik bir kostüm getirmişler. Resident Evil dünyasına aşina olanlar bunun kim olduğunu biliyor. Ben bilmiyorum aslında. Bosslardan bir tanesiymiş. Bunun kozmetiğini getirmişler. Bunu da göstermek isterim. Birazdan diğer kozmetiklere de bakacağız. Zaten çok bağırıyor, o yüzden farklı bir çara geçeyim. Şimdi güncellemenin detaylarına gelelim hep birlikte. Kanalımızın büyük sponsoru Core Games ile videomuza küçük bir ara veriyoruz. Core Games tonlarca oyuna ev sahipliği yapan, arkadaşlarınızla ücretsiz bir şekilde dolu dolu vakitler geçirmenize imkan sağlayan bir oyun platformudur. Sadece oyun oynamakla kalmayıp oyun yapmanızı da sağlıyor. Platforma girdiğinizde oyun aramakta vakit kaybetmemeniz için sizlere güzel oyun önerilerim var. Birincisi Arena Superstars. Arkadaş grubunuzla girip gelen bossları alt etmeye çalıştığınız, her boss'un sonunda karakterinizi güçlendirdiğiniz bir oyun modu. Amaç 10 tane boss'u arka arkaya kesmeyi başarmaktır ki bu fazlasıyla zor. İkincisi ise klasik bir Tower Defense oyunu. Hepimizin aşina olduğu türden 3 boyutlu bir Tower Defense oyunu. Doğru stratejiler ile konumlandırdığınız silah ve kuleleriniz ile gelen robotların üstünüze ulaşmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Ve son olarak da Suki Night Market. Bu platformda oynadığım en iyi ve en güzel grafiklere sahip deathmatch oyunu. Ambiyans, silah kullanımı, skoplar hepsi birbirinden güzel ve günümüzde çok uygun bir şekilde tasarlanmış. Kesinlikle denenmesi gereken oyunlardan bir tanesi. Bu ve burada bahsedemediğim bolca oyuna da ev sahipliği yaptığını unutmayın. Ve tabi söylediğim gibi Core platformu arkadaşlar. Videomuza geri dönelim. Keyifli seyirler. İlk olarak Survivor tarafına değişiklikler var arkadaşlar. Sol taraftaki HUD sistemi bayağı bir değişmişti zaten, biliyorsunuz. Birazdan zaten Survivor maçına gireceğim. Survivor maçında bunları detaylıca göreceksiniz. O yüzden şimdi anlatıp kafanızı bulandırmıyorum. İkinci olarak karga map haritası da değişti arkadaşlar. O haritayı da yine birazdan oyun sırasında atacağım ve o haritayı da yine canlı görmüş olacaksınız. O yüzden yine onda da detaya girmeden geçiyorum. Wiggle sisteminde bir değişiklik var. Wiggle sistemi biliyorsunuz ki AD yaparak ya da Space'te çıkan skill check'leri tutturarak, ki bunu ayarlardan açıyor olmanız lazımdı. Bu şekilde bu wiggle sistemiyle oyunumuzu sürdürüyorduk. Şimdi o wiggle sistemini, yani space'e basarak yaptığınız wiggle sistemini normal oyuna direkt olarak entegre ettiler. Yani AD yapma gibi bir seçeneğiniz artık kalmadı arkadaşlar. Default olarak artık bunu yapmak zorundasınız. Ve bununla birlikte getirirlerken şunu da değiştirdiler. Artık o büyük beyaz skill check barını tutturduğunuz zaman hızlı wiggle atmak yerine katili daha fazla sarsacaksınız. Yani onu tutturmanız attığınız wiggle'ı daha da hızlandırmayacak. Yani bu artık bir beceri denemesi usulünden çıktı o konuda. Onu tutturmanız sadece katili sarsmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Ve ayrıca oyunu salmak istediğiniz durumlarda da skill check'i bırakıyordunuz biliyorsunuz ki. Ve inanılmaz gürültülü bir şekilde bir ses geliyordu. O sesi de aradan kaldırmışlar. Öyle güzel bir detay, hoşuma gittiği için bahsediyorum bunda. Şimdi Night ve Nurse'de değişikliklerimiz var ama onların değişikliklerine geçmeden önce sizlere yeni gelen kostümleri göstermek istiyorum. Yeni gelen kostümlere gelmeden önce de oyuna event geldi. Birazdan yine oyun içerisinde eventleri de göreceğiz. Alabileceğimiz ödülleri falan da göstereceğim size. Şimdi mağaza kısmımıza girdik. İlk kostümden başlıyorum. Ada Wong'a şöyle normaline benzer bir şekilde bir kostüm getirmişler. İkinci olarak Jill Valentine'e bu şekilde bir kozmetiğimiz gelmiş arkadaşlar. Üçüncü olarak yine Feng'e bir kostüm gelmiş ama normal şartlarda gelen kozmetikleri çok beğenmezken ben açıkçası bunu çok fazla beğendim ve almayı da düşünüyorum. Feng'e böyle güzel bir kozmetik gelmiş. Bir diğer kozmetiğimiz Victoria'ya da bu şekilde bir kozmetik getirmişler. Ve bir de son olarak tabii ki de Blight'e kozmetiğimiz geldi arkadaşlar. Bunu da az önce lobide göstermiştim. Tam hali görünüşü bu şekilde. Bununla da ilerleyen videolarda eğer videosunu çekmemi isterseniz söyleyin. Bu kozmetikle bir Blight maçı da atarız arkadaşlar. Gerçekten çok değişik ses efektleri ve aynı zamanda replikleri falan da var arkadaşlar oyun içerisinde. O yüzden çok tatlı. Ve ayrıca şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Daha öncesinde eventlerde verilen bu tarz kozmetikler gibi kozmetikleri şu anda şartla satın alabiliyorsunuz.
yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben örneğin daha öncesinde Slinger'ı almak isteyip almadığım şu kostümü Shard'la satın aldım. Daha öncesinde Aurixel'le satılıyordu. Bunu da Shard'la alıma bazı kostümlerle birlikte açmışlar. Bunu da infosunu vereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar geldik Knight güncellemesine. Oyun içerisinde göstermem daha düzgün olur. Zaten 4 madde kısacık bir şey. Artık Knight 10 metreden daha uzağa bir muhafız bırakırsa kendisine hareket hızı sağlıyor. Bunu zaten Knight oynadığımda göreceksiniz nasıl bir hareket hızı olduğunu. İkinci bir maddemiz ise Knight biliyorsunuz ki muhafızın yere koyduğu anda böylesine bir yeşil bir süzme ile biz muhafızı nereye koyacağını görüyoruz arkadaşlar. Artık bu yeşil süzme ne kadar fazla yol mesafe kat ederse böyle yavaş yavaş azalıyor ve en sonunda kaybolacak şekilde bizim üzerimize doğru muhafızı göndermeye başlıyor. Şimdi daha rahat anlamanız için aynı olayı bir de hızlı versiyonu gösteriyoruz arkadaşlar. Ne kadar hızlı kaybolduğunu görün diye. Küre bu şekilde uzaklaşıyor ve daha sonrasında nereye koyacağını görüyoruz. Mesela bakın buraya koydu bir anda. Biz bu kürenin buraya koyabileceğini Survivor tarafında göremiyoruz. Bu şekilde bir güncelleme getirmişler bu olaya da. Şimdi bir diğer özelliğimiz de arkadaşlar muhafızı eğer yine 10 metre sınırından dışarı bir yere koyarsa katil, daha sonrasında ben gidip muhafızı triggerlamaya çalışırsam muhafız inanılmaz hızlı bir şekilde üzerime koşup chase'e inanılmaz hızlı bir şekilde başlıyor. Ne kadar hızlı geldiğini zaten gördünüz şu anda. Aynısını bir kez daha göstereceğim. Şövalye yine muhafızını koyuyor. En ileri doğru götürüyor. 10 metreyi yani bu ne kadar uzağa koyarsa o kadar iyi. Bu arada bizi triggerlamaya başladığı anda da bu şekilde hızlı bir şekilde koşup chase'e inanılmaz fazla erken başlıyor arkadaşlar. Bu durumda yine bizim muhafızı nereye koyacağını göreceğini bilmediğimiz için bizim çok daha fazla gafil avlanmamızı sağlayacak bu pozisyonlarda. Şimdi bir de sizin yukarıdan nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Yukarı doğru koşarsa aradaki farkı inanılmaz algılayacağız. Yine 10 metrelik bir Terradius bıraktı katilimiz ve ben şöyle triggerlamak istiyorum. Yukarı doğru da aynı hızla geliyor ve chase'e yine inanılmaz hızlı bir şekilde başlıyor. Yani şu an ben başıma gelecekleri bildiğim için bu kadar rahat tepki verebilirim ama buna tepki veremediğimiz durumlarda ki bilmeme rağmen zaten suikastçı olduğu için vurdu. Bilmediğimiz pozisyonlarda gerçekten çok fazla gafil avlanacağız bu hareket hızı sayesinde. Bir diğer değişen özellik ise Knight'ta muhafıza geçtikten sonra 10 saniyeden sonra daha fazla muhafızda kalamıyor arkadaşlar. Şu an yerinde sabit bekliyor. 10 saniyenin geçmesini bekliyoruz. Bu tarz durumlarda katil muhafızı atar gibi yapıp yerinde sabit bir şekilde hem hook trade'ini bekliyordu hem de hook'tan uzaklaşıp divor yüklerini falan kasabilen bazı bug'lar yaratıyordu. Artık bu tarz gibi durumları yapamaması için şu cellattan da kurtulayım. Artık bu tarz durumları yapamaması için 10 saniye kuralı eklemişler. Yani 10 saniye bekledikten sonra otomatik olarak sizi muhafızdan çıkartıyor. Şimdi son değişen olayımız ise arkadaşlar artık şövalyenin muhafızları jeneratörü %2.5 geriletmek yerine %5 geriletiyor. Onu da görebilmeniz için jeneratörü birazcık yaptım. Kickleyelim. Kickledikten sonra jeneratörün ne kadar azaldığını sizler de hep birlikte göreceksiniz. Artık %5 geriletip daha sonrasında gerilemeye devam ettiriyor. Yani muhafızlarla kicklemenin artık farklı bir mantığı olacak. Şimdi gelelim Nurse değişikliklerine arkadaşlar. Nurse inanılmaz fazla nerf yedi arkadaşlar. İnanılmaz fazla dediğimde neler olduğunu şimdi hemen sizlere anlatıyorum. İlk olarak eklentilerinin çoğu değişti. En güçlü eklentileri olan range addonları yani daha uzağa ışınlanmanızı sağlayan addonlar ve Nurse'ün özelliğini yenilemesini daha çok hızlandıran recharge addonların hepsi değişti arkadaşlar. Peki bunlar değişti, nelere dönüştü? Hemen birlikte bakalım. Değişen ilk eklentimiz range addonlarından mor olan arkadaşlar. Hemşire yorgun düşünde hemşirenin 8 metre yakınında bulunan tüm kurbanlar 60 saniye boyunca körlük durum etkisine gidiyor. Yani range addonla kıyasla inanılmaz rezalet bir addon haline geldi. Bir diğer önemli değişiklik ise recharge addonlarından yeşil addon alan arkadaşlar. Sıçrama sardılıları survivor'ları ağır durum yaralı etkisine sokuyor. Çünkü artık herhangi bir şekilde M1'li sloppy butcher yani kanlı kasap çalıştıramayacaksınız. O nedenle böyle bir etkiyi eklenti üzerine koymak istemişler. Birazdan onlara da geleceğiz zaten. Bir diğer değişiklik yine yanlış bilmiyorsam bu da yeşil olan range addonuydu arkadaşlar. Sıçramanın ardından atılma süresini %30 artır. Yani blink attıktan sonraki bir sonraki düz vuruşunuz %30 daha fazla ileri gidecek. Bunu da bu şekilde değiştirmişler. Range'e kıyasla yine rezalet bir takas. Ve önemli olanlardan sonuncusu yine sıçramadan sonra gerçekleşen yorgunluktan önceki hareket hızını %30 artırır. Burada tam olarak Türkçesinde ne demeye çalıştığını anlamadım. Bir diğer hepimizin merak ettiği olay ise 7 blink nurse addonu arkadaşlar. 7 blink nurse addonunu bu şekilde getirmeyeceklerinin size videosunu çekip zaten söylemiştim. Çünkü gerçekten çok fazla kırıktı. O şekilde gelmemesi lazımdı. Bunu şu şekilde değiştiler. Burada Türkçesinde yanlış yazıyor. Artık blinklerinizi atıyorsunuz. Geriye yine dönebiliyorsunuz. Geriye döndüğünüzde
En başta kaç blinkiniz olursa olsun sadece bir tane blink atabileceksiniz. Yani atıyorum yine 3 blinkli bir nurse'e girdiniz, 3 tane blinki attınız. Geri döndüğünüzde size bir tane ışınlanma hakkı verecek. O ışınlanmayla vurursanız vurursunuz artık. Yani 7 blink değil de 5 blink yapabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında gelelim en büyük değişikliği arkadaşlar. Yediği en büyük nerf zaten nurse'ün. Artık blink attıktan sonraki vuruşlarınız hiçbir şekilde normal saldırıyla çalışan eklentilerin avantajlarının hiçbirini çalıştırmayacak arkadaşlar. Peki bu ne anlama geliyor? Yani ışınlanıp Survivor'a vurduğunuzda kanlı kasap veremeyeceksiniz Survivor'a. Yine ışınlanıp Survivor'a eğer vurursanız, yere düşürürseniz enerji tetikleyemeyeceksiniz arkadaşlar. Bununla birlikte yan tarafa yazdım, o yüzden oradan okuyacağım. Şöhret budalası, Noet, bölgeye musallat, umut yiyen, Gares, Franklin, kararını ver, kibir, sondar ve çivili tabut gibi hiçbir şekilde tek atmanızı sağlayan ya da Survivor'ın item'ınızı yere düşürmenizi sağlayan Franklin gibi normal saldırıyla çalışan hiçbir şey artık Nurse'un ışınlanmalarında çalışmayacak arkadaşlar. Bu da Nurse'un yediği en büyük nerflerden bir tanesi haline geldi. Çünkü biliyorsunuz şöhret mudalası ve Kence kararınca kombosuyla inanılmaz bir şekilde sürekli map üzerinde tek atan bir Nurse'e karşı oynamak zorunda kalıyordunuz. Artık şöhret mudalası gibi Survivor'a normal saldırılarınızı tek atabildiğiniz hiçbir avantaj Nurse üzerinde çalışmayacağı için bu tarz kombolar ortadan kalkacak ve bu da Nurse'un gücünü gerçekten ciddi anlamda düşürecektir. Onun dışında belli başlı add-onlarında, eklentilerinde falan değişiklikler var. Birinin %15'ten almışlar, %7'ye düşürmüşler falan filan. Onlarla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Eğer sizler de bu tarz detayları çok seviyorsanız şöyle arkadaşlar, Discord kanalımıza açıklamadaki linkten gelerek DB'de duyuruları kısmından bütün detaylarıyla birlikte inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya Türkçe'ye çevirip her yamada zaten atıyoruz. O yüzden Discord'a gelip bu tarz bilgileri daha detaylı bir şekilde öğrenmek için Discord'a katılmayı unutmayın. Hem belki oynayacak arkadaşlar bulursunuz. Onlarla birlikte de oynarsınız. Gayet güzel bir ortama sahibiz. Evet, şimdi de artık Survivor maçımıza girebiliriz arkadaşlar. Nurse ile alakalı bazı eklentilerin nasıl çalıştığını özel oyuna girip göstereceğimi söylemiştim. Girdik, denedik fakat çok fazla bir değişiklik yok. Böyle gözle görülmenizi gerektirecek bir şeyler yok. O yüzden oynadıkça zaten tecrübe edersiniz. Sizlere Survivor tarafındaki değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Maç tarafına gireceğiz. Maça girmeden önce değişen bir tane avantajdan bahsetmek istiyorum. O da ayaklan avantajı arkadaşlar. Bunun değişmesinin sebebi HUD görsellerinin değişmesiyle birebir bağlantılı arkadaşlar. Çünkü artık HUD görsellerinde yere düşmüş bir takım arkadaşımızın ne kadar recover yaptığını, yani o alttaki barını ne kadar doldurduğunu sol taraftan görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da ayaklan perkinin tamamen avantajını yitirmesini sağladı. O nedenle bu perkimiz değişikliğe uğradı. Oyun içerisinde de uygulamaya çalışacağım. Umarım sizlere gösterebilirim. Yerdeki bir takım arkadaşınızı yerden kaldırdığınızda ikiniz birlikte katilin haresini 10 saniye boyunca görebiliyorsunuz artık. Ve ayrıca yerden kaldırdığınız takım arkadaşınız %10'luk bir hareket hızına sahip oluyor arkadaşlar. Bu perki bu şekilde değiştirdiler. Bu perki düzgün çalıştırabilmek için halk için alıyorum. Yerden takım arkadaşımı daha rahat kaldırabilmek için ve değişen wiggle skill checkleriyle birlikte yığılmak yok alırsak katili ne kadar fazla sarsabiliriz bunu da görmek için yığılmak yok alıyorum. Maçımıza girelim. Event'e de bakacağız zaten. Bir ton bakmamız gereken şey var. Let's go. Maça girerken şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Event'le birlikte neşeli alet çantası şu gördüğünüz ve yanına birlikte Çin maytavını Bloodweb'den bulup envanterlerinizi stoklayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Her seferinde maça gireceğiz deyip bölüyorum arkadaşlar ama o kadar fazla şey değişik gerçekten aklımda tutmakta çok zorlanıyorum. Maç arıyor şu anda gördüğünüz gibi. Maç ararken artık istediğiniz gibi markette falan böyle gezebiliyorsunuz. Katil tarafında da eğer oynadığınız katil dışında farklı bir katile puan falan vermek istiyorsanız, örneğin diye Nurse ile bastınız, Nurse ile maçı aratıyorsunuz ama o sırada geçip mesela Trapper'a puan verebiliyorsunuz ve yine aynı şekilde markete girip buradan alışverişinizi yapıp istediğiniz kostümü satın alıp bunların hepsini maç ararken yapmaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan da bahsetmek istiyorum. Gelen değişikliklerden bir tanesi de buydu çünkü. Ve tabii ki Nurse ile maçı aratıyorsanız Trapper'a geçip puan verdikten sonra maçı yine Nurse tarafında buluyor. Yani maç ekranında hala karakter değiştirmeniz söz konusu değil. Evet, hadi bakalım, maçımız başladı. Bu map bayağı bir değişti bu arada gerçekten. Birazdan sizlere de göstereceğim. Olabildiğince maç sırasını kesmemeye çalışacağım. Şöyle, şimdi sol tarafta arkadaşlar artık HUD sistemi var ve katilde Nurse gelmiş. Aa, bu ne? Bak, bu eventin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sizinle birlikte göreceğim neler geldiğini. Nurse geldi. Nurse'e de dediğimiz gibi az önce zaten her şeyini anlattık. Hiçbir şekilde artık kanlı kasap falan filan bunların hiçbiri çalışmıyor arkadaşlar. Map'in de ben daha o tarafında mesafe var zannediyordum. Hiç de mesafe yokmuş ya. İnanılmaz. Şimdi bakın, ben kovalanırken sol taraftaki HUD'dan görebiliyorum ki Nancy jeneratör yapıyor arkadaşlar. Mesela artık bunun rahatlığıyla birlikte rahat oynayabileceğim. Şu gideyim bak, şunu bir alayım. Muhtemelen buzdolapları falan topladığımızda yine normal oyundaki gibi klasik, ben almaya giderken kayboldu bu arada. Nurse'ün de müziği değişmiş bak, duyuyor musunuz? Chase müziği falan değişti hep.
Şimdi ben başıboş gezen bir elemanım sol tarafta. Diğer 3 tane takım arkadaşımın yanlarındaki HUD'dan, zaten burada da oturuyorlar görüyorsunuz. Üçünün de jeneratör yaptığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Map'te bakın bayağı bir küçüldü. Normal şartlarda büyük bina burası. Şurada Shack falan olması lazım. Shack'i karşıya taşıdılar. Her zaman orada mı oluyor bilmiyorum ama 2 defadır giriyorum ve ikisinde de Shack her seferinde oradaydı. Buralara spot eklemişler. Bu tarafı kapatmışlar bayağı. Buralarda hiçbir şey yok. Sol taraftan yine aynı şekilde dikkat ederseniz Dinya'nın bir takım arkadaşını heal'ladığını görüyorsunuz. Veya kendini medkitle heal'lıyor da olabilir. Yani o artı işareti takım arkadaşını ya da kendini, ki kendiniymiş, heal'ladığını gösteriyor. Yere düştü Nancy. Nancy'nin yanındaki bara dikkat ederseniz hemen orada dış tarafta bir çember var. O çember Survivor yerde recover yaptıkça doluyor, zaten yine maç içerisinde görebileceksiniz. Bakın az önceki oyunda Custom Game'de jeneratör burada çıkmıştı. Şimdi ise doğru yerinde çıktı. Yani bu da birazcık değişken durum söz konusu olduğunu gösteriyor. Map'in RNG'sine göre değişiyor. Öyle burayı heal'layacaktık ama bu arkadaş salmayı tercih etti. Gidip şu zarfı almak istiyorum ya. Bu zarfın ne olduğunu merak ediyorum. Oyun sonunda ödül falan verecektir muhtemelen, yine her eventte olduğu gibi klasik. Şöyle aldım ve yere düştü. Bakın recover'ı hemen basıyor, böyle %20'lik neredeyse doldurdu. O sırada tabii ben kovalanıyorum ama sol tarafa dikkat etmekten oyunu oynayamadım. Şöyle at bakayım ikinci blink'i. Oo, geri döndü. Geri dönen Edon'u almış bak. Geri döndükten sonra bir tane atabiliyor artık. Öyle bütün blinklere gelmiyor. Bütün blinklere geliyorsa şu an ölmüştüm ben. Ve gerçekten çok saçma bir hale gelmişti. Böyle de Nurse'ün de Edon'unu görmüş olduk en azından. Şimdi ben burada jeneratörümü yapıyorum, diyorum ki ya acaba benim takım arkadaşlarım jeneratör yapıyor mu yoksa mal mal geziyorlar mı? Tam ben bunları söylerken sol taraftan yine gelen değişikliklerden bir tanesi, görevlerim arkadaşlar anlık olarak böyle ilerliyor ve oyun içerisinde görevlerimin ilerlediğini, tabi skill check tutturursam ilerleyecek bu görevler, ilerleyip ilerlemediğini oyun içerisinde rahat rahat takip edebiliyorum. Bu da bizim yine her oyunda, her bir önceki oyunlarımızda yaşadığımız sıkıntılar gibi, işte ya 3 saniye daha kovalanmam lazımmış, yok efendim 2 totem daha kırmam gerekiyormuş, kırmadım, ne bok yiyeceğim şimdi, bir daha oyuna girmem lazım sırf 2 totem için gibi ağladığımız bütün senaryoların ortadan kalkmasına sebep oldu. Gerçekten en çok beğendiğim, gerçekten yani yıllar önce getirseydiniz keşke şunu, neden bunca zamandır biz işkence çekiyoruz dediğim gibi bir durumu ortaya çıkar. Bak recover yapıyorum, sol taraftan recover'ım artıyor. Beni sırtladığı zaman soldaki statüm değişiyor. Ve aynı şekilde boilover'um var. Katilin de agitation'ı varmış bu arada. Hızlı gidiyoruz baya. Katili de bu şekilde grid skill check'leri tutturduğum zaman katil daha fazla sarsabiliyorum ki o grid skill check'leri zaten kocaman yapmışlar. Resmen tutturamamanız daha zor artık. Benim hukumu durdurdular. Nancy jeneratör yapıyor. Böyle bütün takımın ne zaman ne yaptığını her zaman görebilmemi sağlıyor. Ve recover'ın ne kadar dolu olduğunu anlayabildiğimiz için artık dediğim gibi ayaklan perkini de değiştirdiler arkadaşlar. Artık yerden kaldırdığım zaman bir takım arkadaşım ki kaldırabilirsem katilin haresini 10 saniye göreceğiz. Ve yerden kaldırdığım takım arkadaşıma da 10 saniyelik %10'luk bir hareket hızı uygulayabileceğim. Bu da gayet güzel. Şöyle bir geri dönsem bir flash save atar mıyım diye bakınıyordum. Okey, bana vurdu. Ya nurse'lerin artık kanlı kasap alamaması kadar mükemmel bir şey yok ya. Bu arada mend yaparken de heal'lanıyormuş gibi gözüküyorum. Onun da yine altını çizmek istiyorum. Mend'in ayrı bir şeyi yok. Yerdeki takım arkadaşımı aldı. Niye jeneratörü yapıyor? Bizim çocuk asılıyor. Diğerinde boş boş koştuğunu anlayabiliyorum. Bu arada chase'e giren takım arkadaşımız ve takıntılı pozisyondaki takım arkadaşımızın da ibarelerinin değiştiğine dikkat etmenizi istiyorum. Takıntılı olan Survivor'ın artık etrafında 2 tırnak değil, bir tırnak var. Ve bununla birlikte ben öldüm. Ve bununla birlikte arkadaşlar kovalanan takım arkadaşımızın yanında 2 tane küçük tırnak çıkıyor. Zaten kovalama esnasında siz izlerken onlara dikkat edersiniz çok daha rahat bir şekilde. O çatapat neydi ya? Ne saçma bir çatapattı. Hop geldiler, bana hasar almaya çalışıyorlar. Boilover'um var. Hadi bir kişi daha. Çok boşa gitti ya, şu anda olmadı. Eski wiggle sistemi olsaydı, yani eski dediğimde o grid skill check'leri basmam hızlandırıyor olsaydı belki bu takası yapabilirdik, gerçekten olabilirdi. Bakın Nancy'nin yanındaki küçük o minik 2 tane tırnak Nancy'nin şu anda kovalandığını tespit ediyor. Şimdi ben bunu gördüğüm zaman chat'e de şunu söyledim. Yayın sırasında bakmıştık zaten. Bu arada Twitch yayınlarına gelin. Sessiz olan katiller artık bu durumdan bayağı müzdarip olacak. Çünkü ben kimi kovalandığını o sessiz katilin bildiğim sürece kendimi tetikte tutmak zorunda değilim. Örneğin mesela Dredge'e karşı oynuyorum ya da bir Mayers'e, sessiz bir Mayers'e ya
ya da bir Ghostface'e karşı oynadığım durumların hepsinde, bak hazır çocuklar yere düşmüşken gideyim kaldırayım. Bunların hepsinde ben acaba katil bana mı geliyor, benden gidiyor mu bilmem ne falan gibi bütün o senaryoları yapmak zorunda değilim. Mesela yine hangi takım arkadaşım recover daha fazlaysa ben oraya gidebilirdim. Böylesine bir avantaj da elde ediyoruz. Şöyle ben bu çocuğu For the People'la kaldırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ben katilin haresini 10 saniye boyunca görebiliyorum artık. Aynı şekilde takım arkadaşım olan o çocuk da, çocuk güzel Dedat bekledi. Takım arkadaşım olan o çocuk da görebiliyordu ve onun 10 saniyelik de bir %10'luk hareket hızı da vardı. Ve yine benim recover'ımın daha fazla olduğunu gören takım arkadaşım oyunda dikkatliyse gelip bu tarz pozisyonlarda recover'ı az olanın yerine beni kaldırmayı da tercih edebilir. Bayağı her konuda aslında düşündüğünüzde yani sadece bu heal yapıyormuş, bu totem kırıyormuş gibi senaryolar yerine bu takım arkadaşım keşke beni kaldırsaydı, benim daha fazlaydı ki kaldırdı. Gelip beni de alırsa, yani düşündüğünüzde bu infolardan çok daha fazlasını sağlıyor. Mesela bir takım geri döndü ve güzel bir şekilde düşürdü burada. Mesela bir takım arkadaşınız hook'tan alındı. Sol tarafta hemen baktınız heal'lanmaya başladı. Burada ne anlamanız gerekiyor? Ne yapıyor bu çocuk ya? Hemen o hook'un yakınlarında bir yerde ben gidip kendimi o takım arkadaşına heal'latabilirim gibi mesela senaryolar oluşabiliyor arkadaşlar. Katil de bayağı bu durumdan eğleniyor. Gerçekten Survivor'ların, özellikle solo oynayan Survivor oyuncularının çok beğeneceği bir gerçekten HUD sistemi olmuş. Bütün takımın gerçekten neler yaptığını görebiliyorsunuz ve bu şekilde rahat rahat oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. 100 Prestige Nurse'müş bu arada adam, karşımıza gelen adam 100 Prestige Nurse'müş arkadaşlar. Bütün önemli değişiklikler de bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler bu değişikliklerin tamamını nasıl buldunuz? Rahatsız olduğunuz konular var mı? Değişmesini istediğiniz veya keşke şu şekilde olsaydı dediğiniz şeyler varsa yorumlara gelin, mutlaka hepinizle birlikte tartışalım. Ayrıca bir sonraki videolarda da yeni gelen Blight skin'i ile ve aynı zamanda Knight'la da oynayacağız arkadaşlar. O nedenle bir sonraki videoda hangisini test etmemi istiyorsanız mutlaka yorumlara yazmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Check this.